Dostlar selamünaleyküm. İran-İsrail savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Taraflar birbirlerine sahip oldukları bütün enstrümanlarla vuruyorlar. Bugün sabah son yaşanan gelişmeleri konuşmuştuk. Orada konuştuğumuz kısım geçtiğimiz gece yaşananlardı. Sonrasında yani bu sabahtan itibaren şu saatlere kadar çok fazla gelişme yaşandı. Bölge resmen yangın yeri. O yüzden şimdi de hızlıca bugün sabahtan beri yaşanan gelişmeleri konuşalım. Ama bana baştan tek bir cümleyle bir özet geç deseniz diyebilirim ki işler İran için pek de bizlere lanse edildiği gibi gitmiyor. Bunu da birazdan İran Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını paylaştığımda anlayacaksınız. Hadi uzatmadan başlayalım. Ama başlamadan kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dünden beri özellikle Tel Aviv ve Hayfa'ya balistik füzeler düşünce bu görüntü tabii ki İran'ın beklenmedik şeyler yaptığını ve savaşta gerçekten çok iyi durumda olduğunu düşünmemizi sağladı. Bu sabaha kadar ben de bunu düşünüyordum. İran elindeki tek etkili enstrüman olan balistik füzelerle gerçekten başarılı işler yapıyor gibi görünüyordu. Ama bugün gün içerisinde gördük ki aslında İran'ın vurduğu yediğine kıyasla çok küçük. Bugün İran Dışişleri Bakanı'nın yaptığı bir açıklama aslında işlerin pek de İran tarafından gösterildiği gibi gitmediğini bize çok net şekilde gösterdi. Akşama doğru ikindi vaktinde İran Dışişleri Bakanı eğer İsrail'den bize saldırı olmazsa biz karşılık vermeyiz diye bir açıklama yaptı. Şimdi diyebilirsiniz ki gerginliğin daha da büyümesini istemiyorlar. O yüzden böyle bir açıklama yaptı. Yani zaten vuracaklarını vurdular. İsrail'den intikamlarını aldılar. O yüzden daha da uzamasını istemiyorlar. Ama tabii ki bu çok mantıklı bir yaklaşım olmaz. Çünkü şu 2 günlük savaşta her ne kadar biz İsrail'in şehirlerine düşen birkaç balistik füze görsek de aslında bütün zararı gören İran oldu. Çünkü İran'ın vurulmadık yeri kalmadı. Bir sürü askeri ve vatandaşı öldü. Sadece ondan fazla generali öldü. İsrail tarafında can kaybı neredeyse hiç. Kayda değer bir can kaybı yok. Bu ne demek? Demek ki İran aslında yediği darbenin karşılığını verememiş. Ve buna rağmen Dışişleri Bakanı bize saldırı olmazsa karşılık vermeyiz diyorsa bu işlerin İran için hiç iyi gitmediğini gösteriyor. Ki zaten bugün olanlara baktığımızda bunu çok kolaylıkla anlayabiliyoruz. Çünkü İran'dan bu tarz açıklamalar gelirken İsrail savaş uçaklarıyla Tahran'ı yoğun şekilde bombalıyordu. Bugün gerçekten çok ağır bir bombardıman yaptılar. Hatta İsrail savaş uçakları İran İstihbarat Bakanlığı'nı vurdu. En hassas kurumlarını koruyamadılar bugün. Bunun karşılığında İsrail'e 50 füze fırlattılar. Ama birçoğu hedefe ulaşamadan havada imha edildi. Tahran'da ise çok sayıda bina yıkıldı. Sadece resmi kurumlar değil. Bu arada gün içinde İsrail'in ABD Büyükelçisi de önemli bir açıklama yaptı. Hani savaş ne kadar sürecek diye düşünüyoruz ya bazen. Büyükelçi saldırılar haftalar sürebilecek şekilde zamana yayılacak dedi. Yani gerginlik hemen bitmeyebilir. Benim tahminim İran ılımlı açıklamalar yapar sonra ortalık durulur şeklindeydi ama galiba öyle olmayacak. İsrail olayı daha da kaşıyor. Daha da büyütmeye çalışıyor. Amacı nedir? Elbette birçok amaçtan bahsedebiliriz. Ama benim aklıma bugün olayları düşününce bir şey geldi. İnşallah doğru çıkmaz. Acaba dedim İsrail ortamı iyice gerip ondan sonra bir balistik füzeyle Mescid-i Aksa'yı vurup yıkıp bunu da İran'ın üzerine atmayı falan mı düşünüyor? Hani İran'dan bir sürü balistik füze saldırısı yapılıyor. Bunların arasında İsrail bir balistik füze fırlatsa ve Mescid-i Aksa'yı vursa bunun İran'dan gelmediğini kim kanıtlayabilir? İnşallah böyle bir plan yoktur ama aklıma geldi bu bugün. İsrail sanki böyle bir şey için ortamı geriyor gibi düşündüm. Bakalım izleyip göreceğiz ama dediğim gibi İran ciddi darbeler yiyor ve daha da kötüsü bugün İran kendi içinden de çok ciddi darbe yedi. İsrail'in hava kuvvetlerine karşı koyamamasına bir şey demiyorum. Gerçekten İran kendini çok büyük bir güç gibi gösterse de yıllardır ambargoya maruz kalmış bir devlet. Kendini bir yere kadar geliştirmiş olabilir. Buna gerçekten bir şey demiyorum. Ama en azından kendi sınırlarında, kendi topraklarına da sahip çıkarsın. Bu kadar Mossad ajanı senin topraklarında cirit atmaz, atamaz. Bunun ambargoyla falan açıklanabilecek bir yanı da yok. Ve konuştuğunuz zaman da İran kendi istihbaratını çok güçlü bir istihbarat örgütü olarak yansıtır. Ama öyle olmadığını bugün bir kere daha gördük. Çünkü başkent Tahran'ın 5 ayrı noktasında araçlara yerleştirilen bombalar aynı anda patladı. Mossad'ın bu eş zamanlı saldırısı aslında utanç olarak İran'a yeter. İsrail'in İran'ı ilk vurmaya başladığı gün İsrail ajanlarının bazı hedefleri İran içinden vurduğunu duymuştuk. Hatta sonradan onların kullandığı kamyonlar filan bulundu. Yani üzerinden dronların kaldırıldığı ve hedeflere gönderildiği kamyonlar bulundu. O zaten çok büyük bir zafiyetti. Şimdi ikincisi yaşandı. Normal şartlarda aslında ilgili makamların başında oturanların istifa etmesi gerekir. Ama burada şöyle bir sıkıntı var ki İran bu makamların başındakileri bile koruyamadı. Mesela bugün İsrail saldırılarında İran Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı öldürüldü. Düşünün bu adam istihbarat başkanı ve daha İsrail'den kendi konumunu gizleyemiyor. Böyle bir ortam var. Yani istihbarat anlamında İran gerçekten çöktü bu süreçte. Bir diğer önemli detay da bugün Reuters tarafından paylaşıldı. Buna göre İsrail saldırılarında 14
14 İranlı nükleer bilimci de öldürüldü. Galiba bu bombalı araç saldırılarında da ölenlerin bazıları nükleer bilimcilerdi. Zaten daha 2 gün önce 3-4 bilim adamının suikastlerle öldürüldüğü haberi yapılmıştı. Şimdi bu sayı 14'e çıkmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu İran'ın nükleer programının belki 10 yıl geriye gitmesi demek. İsrail istihbaratı ülkede bu kadar etkin olduğuna göre suikast düzenlediği isimler de muhtemelen tepeden seçmiştir. Yani en kritik konumdaki isimleri seçmiştir. Eğer bunu başarabildiyse 10 yıl değil. Belki de o nükleer program 20 yıl geriye atar. Belki de bir daha hiç toparlanamaz. Çünkü bu durum İran halkında da devlete karşı bir güvensizlik oluşturur. Bu alanda yetiştirilebilecek birçok beyin devletin onu koruyacağına inanmadığı için bu alana yönelmekten vazgeçebilir. Zaten şu an İran halkında devlete karşı çok ciddi bir güvensizlik var. Televizyonlarda canlı bağlantılarla katılan İranlı gazeteciler filan elbette bunun aksine iddia ediyor. Bütün İran inanmış durumda. Korkmuyor. Devletinin arkasında filan gibi açıklamalar yapıyorlar. Ama maalesef bu konuda da görünen pek öyle değil. Bugün İran'da halk Tahran'ı terk etmek için onlarca kilometrelik araç kuyrukları oluşturdu. Otoyollar tıkandı. Hepsi Tahran'dan kaçmaya çalışıyorlar. Çünkü İran'ın onları koruyabileceğine inanmıyorlar muhtemelen. İsrail ordusu aralıksız şekilde Tahran'ı vuruyor. İran'ın hava savunma sistemleri devreye de giriyor ama engelleyemiyorlar. Böyle bir ortamda halk kaçmak isteyecektir. Şaşırtıcı değil. Bunların yanında İsrail bugüne kadarki en uzak mesafeli saldırısını yaptı ve İran'ın Meşhed şehrinde bir tanker uçağını vurdu. İran'ın hava kuvvetlerinin bir etkisi yok. Yani bir tanker uçağı vurulsa ne, vurulmasa ne. Ama bu haber İran'ın en doğusunda bile bir noktanın vurulmuş olmasından dolayı önemli bence. Yani bugün İran İsrail'e balistik füze attı. İsrail İran'a hava saldırıları düzenledi. Aslında senaryo dünden, önceki günden farklı değil. Ama bugün yeni bir bilgi geldi. İran İsrail'e saldırı düzenlerken Hayber Şekan füzesini de kullanmış. Hayber Şekan 2022'de tanıttıkları bir füzeydi. Orta menzilli bir balistik füze. Bildiğim kadarıyla daha önce hiç savaşta kullanmadılar. 1450 kilometre menzili var. Mobil taşıyıcı sistemlerden fırlatılabiliyor ve 550 kilogramlık harp başlığı taşıyabiliyor. Bu önemli. İranlıların iddiaları bu füzenin sapma payının da çok düşük olduğu yönünde. Bu füzeyi özellikle övdüklerine göre de muhtemelen hedefine isabet eden füzelerden biri buydu. Peki karşılıklı kayıplar ne durumda derseniz orada da İran için işler pek iç açıcı değil. İran tarafı İsrail saldırılarında 128 kişinin hayatını kaybettiğini ve 900 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail tarafı ise 13 kişinin öldüğünü ve 380 kişinin yaralandığını açıkladı. Yani savaşta elbette bu kıyaslama kazananı belli etmez ama yine de durum pek iç açıcı sayılmaz. Yani kısacası İran-İsrail savaşında bugün gündem bayağı hareketliydi. Şu an hala gerginlik de devam ediyor. Çatışmalar devam ediyor. Nereye kadar sürer elbette belli değil. Ama muhtemelen İsrail dursa İran durmaya hazır. Çünkü İranlı yetkililerden gelen açıklamalar genelde eğer saldırılar devam ederse şartıyla başlıyor. Zaten Dışişleri Bakanı açıktan saldırı gelmezse biz de dururuz diye söyledi ve diğer yetkililer de cümleye saldırılar devam ederse diye başlıyor. Onun için eğer ABD İsrail tarafını ikna edebilirse muhtemelen İran şu an ateşkese hazır. Hani ilk başta savaşı biz başlatmadık ama biz bitireceğiz filan gibi açıklamalar yapıyorlardı ya, o havadan bayağı uzaklaşmış durumdalar. Yani süreç İsrail'in yönetiminde giderse muhtemelen haftalarca devam edecek. Ama İran'ın istediği olursa bugün yarın çatışmalar duracaktır. İzleyip görelim bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Allah'a emanet olun.